Elijah Just. Oyununda sürekli tekrar eden bir şey var. Bir an savunmanın içinde kayboluyor, sonra bir bakıyorsunuz arkaya sızmış oluyor. Üstelik bunu sadece hızla da yapmıyor. İlk bakışta çelimsiz görünebilir. Ama temas geldiğinde oyundan düşen bir oyuncu değil. Koşusunu bozmak gerçekten kolay görünmüyor. Bazı oyuncular sürekli top ister. Just ise bazen tam tersini yapıyor. Savunmanın onu unutmasını bekliyor. Ve savunma dikkatini başka yere verdiği anda Just çoktan hareketlenmiş oluyor. Bu da onu sürekli bir tehdit haline getiriyor. En ilginç tarafı ise koşularının büyük bölümünün son anda başlaması. Bu yüzden savunmacılar çoğu zaman reaksiyonda geç kalıyor ve oyun bir anda tamamen açılıyor. Son yıllarda savunma arkası koşuları güçlü birçok oyuncu izledik. Ama Elijah Just'ın kendini unutturma biçimi, boşluğu koklaması ve doğru anda ortaya çıkması gerçekten farklı hissettiriyor. Hadi gelin onu detaylıca inceleyelim. Elijah Just 26 yaşında, 1.75 boyunda, sol ayaklı, İskoçya'nın en üst seviye liginde Motherwell forması giyiyor. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro. Yeni Zelanda vatandaşı. Evet, ülkesi çıkardığı oyuncularla çok ünlü bir ülke değil ancak ülkesinin milli takımında da oynuyor. Şu ana kadar 42 maçta 9 golü var. Aynı zamanda gelecek ay başlayacak Dünya Kupası'nda da yine Yeni Zelanda kadrosunda yer alacak. 2025 Temmuz ayında Danimarka 2. Liginden Motherwell'a transfer oldu ve İskoçya Ligi'ndeki ilk sezonunda 35 maçta 7 gol 8 asistlik skor katkısı üretti. 2294 dakika sahada kaldı. Takımı ligi 4. sırada tamamladı ve yıl boyunca 52 gol attı. Bu 52 golün 15'ine doğrudan katkısı var. Just'ın topsuz oyununda sürekli tekrar eden bir alışkanlık var. Uzun süre savunmanın dikkatini çekmiyormuş gibi görünüyor. Hatta bazı anlarda tamamen oyunun dışında kalmış hissi veriyor. Ama savunma kısa süreliğine rahatladığı anda bir anda arkaya hareketlenmeye başlıyor. Ve bence onu özel yapan şey sadece hızlı olması değil. Koşularını ne zaman saklaması gerektiğini gerçekten çok iyi biliyor. Bu yüzden reaksiyon geldiğinde çoğu zaman artık geç kalınmış oluyor. Üstelik bu koşular sadece kendi skor tehdidini oluşturmuyor. Hareketlendiği anda savunmanın dengesi değişmeye başlıyor. Bir stoper onunla birlikte sürükleniyor, bir bek içeri dalıyor ve başka bir oyuncu için yeni alan açılıyor. Bu yüzden topsuz oyunu hücumun genel akışını da etkiliyor. Özellikle savunmanın kör noktasında yaşamayı çok seviyor. İlk bakışta fiziksel olarak kırılgan görünebilir. Ama hareket halindeyken temastan kaçan bir oyuncu değil. Özellikle omuz omuza mücadelelerde koşusunu bozmadığı anlar dikkat çekiyor. Bu da savunma arkasına yaptığı koşuları daha tehlikeli hale getiriyor. Çünkü sadece boşluğa gitmiyor, teması da absorbe ederek pozisyonun içinde kalabiliyor. Bence en değerli taraflarından biri sürekli hareket eden bir oyuncu gibi görünmemesi. Bazı hücumcular devamlı koşar, devamlı kendini göstermeye çalışır. Just ise bazen tam tersini yapıyor. Savunmanın onu unutmasını bekliyor. Dikkatin başka yere kaymasını bekliyor. Sonra bir anda hareketleniyor. Bu yüzden gol çıkmasa bile yaptığı koşular sürekli tehdit yaratıyor. Bu kanalda daha önce savunma arkası koşuları güçlü birçok oyuncu izledik. Ama Just'ın hareketlerinde farklı bir his var. Çünkü onun koşuları bazen çok görünür başlamıyor. Pozisyon sakin akarken bile bir anda savunmanın arkasında belirebiliyor. Ve bu tekrar etmeye başladığında bunun tesadüf olmadığını anlıyorsunuz. Kendini unutturma biçimi, doğru anda hızlanması, savunmanın görüş alanından çıkışı gerçekten üst seviye hissi veriyor. Elijah Just'ı sadece açık alan oyuncusu gibi görmek bence biraz eksik kalıyor. Çünkü rakip tamamen yerleştiğinde bile oyunun dışında kalan bir oyuncu değil. Özellikle kısa bağlantılarda sürekli hareket halinde kalmaya çalışıyor. Topu bırakıyor, yeniden açı veriyor, başka bir koridora geçiyor ve sonra tekrar pas istiyor. Ve bütün bunlar olurken savunmanın eşleşmeleri yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Bir oyuncu onunla birlikte içeri geliyor, başka biri çizgiye kayıyor, ceza sahasının önü kısa süreliğine boşalıyor. Just'ın hareketleri de tam olarak burada değer kazanmaya başlıyor. Çünkü pozisyon ilk başta tamamen sıkışmış görünse bile hücumun temposunu tekrar yükseltebiliyor. Özellikle verkaçlardan sonra oyunun içinde kalmaya devam etmesi, onu sadece top bekleyen bir oyuncudan fazlasıyla ayırıyor. Sürekli yeniden hareketleniyor, yeniden bağlantıya giriyor ve hücumun canlı kalmasını sağlıyor. Rakip tamamen yerleştikten sonra bile hareketliliğinin kaybolmaması çok değerli. İlk başta sadece boş alan arayan bir oyuncu gibi görünebilir. Ama birkaç pozisyon üst üste izleyince yaptığı hareketlerin hücumun tamamını değiştirmeye başladığını fark ediyorsunuz. Çünkü bazen kendisi topu alıyor, bazen bir stoperi sadece peşinden sürüklüyor, bazen de savunmanın dikkatini başka bir bölgeye çekiyor. Ve o kısa kararsızlık anlarında hücum yeniden nefes almaya başlıyor. Özellikle ceza sahası çevresindeki hareketliliği pozisyonların tamamen durmasını engelliyor. Bir anda half space'e yaklaşıyor, sonra tekrar çizgiye açılıyor, birkaç saniye sonra ceza sahasının içinde beliriyor. Bu yüzden Elijah Just bazen sadece klasik bir kanat gibi hissettirmiyor. Daha çok hücumun içinde sürekli yer değiştiren hareketli bir tehdit gibi görünüyor. Elijah Just'ın yerleşik savunmaya karşı değer kazandığı bir başka noktada oyunu taşıma biçimi. Çünkü bazı oyuncular sıkışan hücumlarda topu güvenli oynayıp ritmi düşürür. Just ise genelde tam tersini deniyor. Ya bir anda yön değiştiriyor ya da ani bir hızlanma yapıyor. Rakibin dengesini bozacak ilk hareketi arıyor. Ve burada hoşuma giden şey driplinglerinin sürekli gösterişli hareketlerden oluşmaması. Çoğu zaman tek bir dokunuş, kısa bir fake ya da dar alanda bulduğu küçük bir açı. Ve böylece bütün savunmanın yerleşimini tek başına bozabiliyor. Özellikle rakip geri savunmaya başladığında Elijah Just oyunun hızını yukarı çekmeye başlıyor.
başlıyor. Çünkü topu ayağında gereğinden fazla tutmuyor. Alan açıldığı anda içeri saldırıyor. Şut açısı buluyor ya da hücumun devam etmesini sağlıyor. Ve bu birkaç pozisyon üst üste geldiğinde onun dripliklerinin sadece bireysel gösteri için olmadığını daha net hissediyorsunuz. Pozisyonu gerçekten ileri taşıyor. Çizgiye yaklaştığı anlarda da Just'ın oyunu tamamen ezbere hissettirmiyor. Çünkü birçok kanat oyuncusu bu bölgelerde topu ceza sahasına mümkün olduğunca hızlı göndermeye çalışır. Just ise genelde birkaç saniye daha başını kaldırıyor. Ceza sahasındaki hareketliliğe bakıyor, hangi koşunun değerli olduğunu okumaya çalışıyor ve topu doğru bölgeye bırakmayı kovalıyor. Bazı ortalarda doğrudan asist geliyor, bazı pozisyonlarda ise hücum ikinci toplarla yaşamaya devam ediyor. Ama genel olarak hissedilen şey şu: ortaları sadece topu içeri kesmek için değil, hücumun doğru oyuncuyla buluşması için yapıyor. Bu da son kararlarının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Just'ı izlerken bir süre sonra şunu fark etmeye başlıyorsunuz: hücumun temposu düştüğü anda bile pozisyonun tamamen ölmesine izin vermiyor. Çünkü bazen çözüm bir dribbling oluyor, bazen kısa bir verkaç, bazen de savunmanın geç fark ettiği küçük bir pas. Ve özellikle hücumun sıkıştığı anlarda oyunu yeniden hareketlendirme isteği dikkat çekiyor. Bazı oyuncular topu garanti oynayıp pozisyonu yeniden kurmaya çalışır. Just ise çoğu zaman hücumu tekrar ileri itecek aksiyonu arıyor. Pozisyon tamamen durmuş görünse bile birkaç saniye sonra hücum yeniden hızlanabiliyor. Ve bu özelliğiyle de izlemesi çok keyifli bir oyuncu haline geliyor. Just'ın oyununun en tehlikeli hale geldiği anlardan biri de açık alan bulduğu geçiş hücumları. Çünkü topu ayağına aldığında hücumun ritmi bir anda değişmeye başlıyor. Ama burada hoşuma giden şey sadece hızlanması değil. Geçiş hücumlarında paniğe kapılan bir oyuncu gibi görünmüyor. Savunmanın nasıl geri koştuğunu okumaya çalışıyor. Hangi koridorun açıldığını kolluyor ve atığı doğru tempoda taşımaya devam ediyor. Bu da hücumun tamamen kontrolden çıkmasını engelliyor. Çünkü bazı oyuncular geçişlerde çok hızlı düşünüp pozisyonu kaybedebiliyorlar. Just ise genelde daha olgun taşıyor gibi hissediliyor. Özellikle topu sürerek rakibi geri koşturduğu anlarda savunmanın kararsız kalmaya başladığı hissediliyor. Çünkü Just sadece kendi koşusuna odaklanmıyor. Takım arkadaşlarının hareketlerini de takip ediyor, savunmanın hangi oyuncuya kaydığını da görüyor ve doğru anda pası bırakmaya çalışıyor. Bu yüzden geçiş hücumlarında sadece bireysel bir tehdit değil, hücumun genel yönünü de belirlemeye çalışıyor. Ve pozisyon birkaç saniye içinde çok daha tehlikeli hale geliyor. Böylece profilinde en güçlü hissedilen taraflardan biri de hücumun akışını ileri taşıma biçimi oluyor. Açık alan oluştuğu anda oyunun temposunu çok hızlı yukarı çekerken bunu kontrolsüz bir şekilde yapmıyor. Bazen doğru anda topu bırakıyor, bazen son ana kadar taşıyor. Bazen ise savunmanın dengesini bozup pozisyonu başka oyuncuya hazırlıyor. Topu taşıdığı anda pozisyonun büyüme ihtimali gerçekten artıyor. Böylece geçiş arayan takımlar için gerçekten çok iyi bir tehdit haline geliyor. Just'ın oyununda hoşuma giden bir başka detay da topu kaybettiği anda ya da top rakipteyken tamamen oyunun dışına çıkmaması. Çünkü bazı hücum oyuncuları aksiyon bittikten sonra pozisyonu bırakmaya başlar. Just ise özellikle geçiş anlarında oyunun içinde kalmaya çalışıyor. Bazen baskıyı direkt kendisi yapıyor, bazen topu takım arkadaşı kazanıyor. Ama pozisyonun bozulmasını sağlayan etmenlerden biri oluyor. Bu da hücumun birkaç saniye içinde yeniden başlamasını sağlıyor. Özellikle rakibi takip etmeye devam ettiği sekanslarda oyundan tamamen kopmayan bir karakteri hissediyorsunuz. Bu yüzden sadece hücum aksiyonlarıyla yaşayan bir oyuncu değil, oyunun temposu yükseldiğinde pres katkısı da değer kazanmaya başlıyor. Sonuç olarak Elijah Just'ı izlerken tek bir pozisyona yerleştirmek gerçekten zorlaşıyor. Bir an çizgide top alıyor, birkaç saniye sonra ceza sahasında koşu atıyor. Sonra bağlantıya geliyor, ardından geçiş hücumu başlatıyor. Ve bütün bunlar birleşince ortaya oldukça hareketli bir hücum profili çıkıyor. Açık alanda değerli, geçişlerde tehlikeli ama rakip tamamen yerleştiğinde bile oyunun dışında kalmayan. Özellikle topsuz hareketliliği, boşluk sezgisi ve hücumun temposunu canlı tutabilmesi onu oldukça ilginç bir hale getiriyor. Eminim ki videonun başında onu daha çok transition oyuncusu gibi düşündünüz. Ama kesitleri izledikçe oyunun farklı bölümlerinde yaşayabilen bir profile daha yakın hissettirmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Bazen iç forvet gibi, bazen gizli forvet gibi. Bazen de tamamen serbest hareket eden hücum oyuncusu gibi. Bazı oyuncuların rolü çok nettir. Justin ise değil. Oyunun farklı bölgelerinde sürekli yeniden ortaya çıkıyor. Takip edenler bilecektir, YouTube'a video hazırlamaya yeni başladım. Daha öncesinde X platformunda takip ettiğim oyuncular hakkında paylaşımlarda bulunuyordum. Just onlardan biri. Piyasa değeri 450 bin euro iken Şubat ayında paylaşım yapmıştım. O zamanlar bir platforma erişimim vardı. Göztepe'nin devre arasında Beşiktaş'a sattığı Olaytan'la istatistiklerini kıyaslamıştım. Linkini açıklamaya koyarım. Özellikle şunu belirteyim, İskoçya Ligi Türkiye Ligi'nden çok daha düşük seviye bir lig diyemem. Hatta oyun temposu olarak bizim ligimizin çok üzerinde. Onu Junior Olaytan gibi farklı bir hücum oyuncusuyla kıyasladığınızda Elijah Just'ın profili daha net bir anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü ilk dikkat çeken şey Just'ın oyununun ne kadar fazla bölümünün içinde kaldığı. Mesela dribbling hacminde belirgin bir
şekilde önde. Özellikle rakip 3. bölgedeki başarılı dribbling sayıları dikkat çekiyor. Bu da neden yerleşik savunmaya karşı bile sürekli tehdit hissinin yarattığını açıklıyor. Sadece topu taşıyan değil, rakibi eksilterek hücumu yeniden hareketlendiren oyuncu gibi görünüyor. Kademeli koşu sayılarında da ciddi fark var. Bu da videoda sürekli konuştuğumuz o hareketlilik hissini destekliyor. Çünkü Just oyunun içinde sürekli başka bölgelere taşınmaya başlıyor. Bir an çizgide, sonra half space'te, birkaç saniye sonra ceza sahası koşusunda. Pas tarafında da ilginç detaylar var. Özellikle ileri pas hacmi, rakip 3. bölgesine yaptığı başarılı paslar ve anahtar pas sayısı oldukça güçlü görünüyor. Bu da onun sadece bireysel aksiyon oyuncusu olmadığını bir kez daha gösteriyor. Hücum temposunu sürekli ileri taşımaya çalışan bir profil. Savunma verileri de bence önemli. Rakip sahadaki top kazanımları, presle kazanılan toplar, araya girme sayıları, Just'ın topsuz oyunda da aksiyonun içinde kalmaya çalıştığını gösteriyor. Ve bence bütün bu veriler birleşince Just'ın neden tek pozisyona sıkışmayan oyuncu gibi hissettirdiği daha net anlaşılıyor. Bazı oyuncular sadece çizgide yaşar. Elijah Just ise oyunun farklı bölgelerine sürekli temas eden hareketli bir hücum profili. Kulübüyle sözleşmesi 31 Mayıs 2027'de sona erecek. Aynı zamanda kulüp taraflı bir yıl opsiyonu var. Ancak tek sorun bu değil. Şimdiden İskoçya Ligi'nin önde gelen takımları Celtic ve Rangers onunla ilgilenmeye başladı bile. Sadece bir sezonluk performansıyla onları etkiledi. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam ligi 4. bitiren takım Avrupa'ya gidiyor İskoçya Ligi'nde. Bu da yine herhangi bir Anadolu takımının oyuncuyu ikna etmek için zorlanacağı anlamına gelir. Onun dışında transferinin maliyetini konuşacak olursak, yine aynı takımdan videosu gelecek olan Masvenise'den 4 milyon euro bekledikleri düşünülünce 2,5 milyon euro en fazla olacak şekilde transferin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Açıkçası ben takımımda görmek isterdim. Hatta şu an kartlarda gördüğünüz Marcus Kazbak'la birlikte aynı orta sahada olduklarını hayal bile edemiyorum. Sanırım bu video için ve Elijah Just için söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen, dinleyen, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz eğer abone olabilir, oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Aynı zamanda oyuncuyu siz kendi takımınızda görmek ister miydiniz? Fikrinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.